Show sürekli dizi Kayıp Kasetler 11 Mayıs'ta başlıyor. Evet, yanlış duymuyorsunuz. Regular Show yıllar sonra geri dönüyor. Ama bu sefer klasik bir devam sezonuyla değil. The Lost Tapes adıyla aynı kalitede ancak bambaşka bir konseptle karşımıza geliyor. Regular Show'un yayınlanan ilk teaserına baktığımızda ise şunu net bir şekilde görüyoruz ki bu seri yeni bir hikaye anlatmaktan çok geçmişte yaşanmış ama bize gösterilmemiş olayları ortaya çıkartacak gibi duruyor. Peki bu The Lost Tapes yani kayıp kasetler tam olarak neyi ifade ediyor? Gerçekten sadece eğlenceli yayınlanmamış bölümleri mi yoksa ana seride karakterlerin bizlerden saklanan bilinmeyen hikayelerini mi kapsıyor? Evet, bu videoda teaser üzerinden gideceğiz ve bu yeni serinin bize ne anlatabileceğini, nasıl bir yapıya sahip olacağını ve neden bu kadar önemli olduğunu birlikte inceleyeceğiz. Ancak videomuza geçmeden önce like atmayı, kanalımıza abone olmayı ve bildirimler butonuna basmayı unutmayalım. Ayrıca bana ve kanalıma destek olmak adına videolarımıza hype puanı gönderebilirsiniz. Evet, eğer hazırsanız hemen videomuza geçelim. Hayır, uygula. Şimdi gidip videonun yorumlarına hater kitle diyecek ki videolarda sürekli tekrar düşüyorsun. Evet kardeşim, tekrara düşüyorum. Çünkü bu tekrar düşürmesi gereken bir konu. Az önce 2 defa da söylediğim gibi Regular Show geri dönüyor. Ama bu sefer olay gerçekten farklı. Çünkü The Lost Tapes adıyla gelen bu yeni proje klasik bir devam sezonu olmayacak. Bu seri doğrudan geçmişe yapılan bir açık kapı görevi görecek. Yani hikaye ilerlemeyecek. Tam tersine daha da derinleşecek. Ve bence bu alınabilecek en doğru ama aynı zamanda en riskli karar. Regular Show yıllar önce final yaptığında aslında çoğu dizinin başaramadığı bir şey başarmıştı. Hikayesini gerçekten tamamlamıştı. Karakterlerini büyüttü ve izleyiciye bu artık bitti hissini gerçekten verebildi. O yüzden bugün gelen bu geri dönüş sıradan bir devam ediyoruz hamlesi değil. Çünkü ortada devam ettirilecek bir hikaye yok. Bu yüzden yapımcıların seçtiği yol oldukça net. O da anlatılmamış olanı anlatmak. The Lost Tapes yani kayıp kasetler, bu isim ilk başta sadece nostaljik bir tercih gibi durabilir. Ama aslında oldukça güçlü bir anlatım biçimi. Çünkü kayıp kelimesi burada çok kritik bir rol üstleniyor. Bu olaylar sadece gösterilmemiş değil. Aynı zamanda bir şekilde saklanmış ya da göz ardı edilmiş olabilir. Bu da direkt olarak şu soruyu doğuruyor. Bu dizide bize neden bazı şeyler hiç gösterilmedi? Teaser videonun verdiği his de tam olarak bu sorunun etrafında dönüyor. Gördüğümüz sahneler klasik Regular Show kaosunu taşıyor. Hızlı tempo, absürt olaylar, beklenmedik geçişler, her şey yerli yerinde. Ama sahnelerin kurgusu biraz farklı. Olaylar tek bir hikaye gibi akmıyor. Daha çok farklı anlardan koparılmış, bağımsız parçalar gibi hissettiriyor. Bu da bize şunu düşündürüyor. Bu yeni seri linear bir anlatım kullanmayabilir. Yani klasik bölüm yapısını unutabiliriz. Bunun yerine farklı zamanlarda geçen, farklı olayları anlatan ve belki de birbirine doğrudan bağlanmayan hikayeler görebiliriz. Gerçekten kaset kaset ilerleyen bir yapı sunabilirler. Ve bu da aslında yaratıcı ekip için inanılmaz bir özgürlük demek. Çünkü artık tek bir ana hikayeye bağlı kalmak zorunda değiller. İstedikleri herhangi bir zaman dilimine gidip istedikleri olayı anlatabilirler. Ama işin en önemli kısmı şu. Bu kasetler neden kayıp? Eğer bu sadece daha önce yayınlanmamış komik maceralarsa evet izlemek keyifli olur ama bu proje büyük bir etki yaratmaz. Sadece nostalji olarak kalır. Ama eğer bu kasetler karakterlerin yaşadığı ama bilinçli olarak saklanan olayları içeriyorsa işte o zaman bu seri bambaşka bir seviyeye çıkar. Çünkü bu karakterleri yeniden anlamamızı sağlar. Mesela Mordecai ve Rigby'yi ele alalım. Onları hep sorumsuz, umursamaz ve hayatı çok ciddiye almayan karakterler olarak izledik. Tanıklığı siz temizleyeceksiniz ve işe özel eğlenceyi süpürmekle başlayın. Tamam canım, sorun değil. Hallederiz. Sen bizi merak etme. Ama önce bir ara vereceğiz. Tabii ki. Ama bu bir sonuç olabilir. Yani bu davranışlarının bir sebebi olabilir. Belki de geçmişte yaşadıkları bazı olaylar onları bu hale getirdi. Ve biz o olayları hiç görmedik. Aynı şekilde Benson'ı da düşünebiliriz. Sürekli sinirli, patlamaya hazır bir karakter. Ama bu kadar keskin bir karakter yapısı genelde bir geçmişe dayanır. Hayır, bağırmayacağım, bağırmayacağım.
Aslında ana seri içinde Benson'ın neden bu kadar sinirli olduğunu bize az da olsa göstermişlerdi. Ancak ana seride gösterilmiş olan flashback sahneler o kadar yetersizdi ki bu da karakteri tamamen anlamamızı imkansız hale getiriyor. Söylüyor. Verir misiniz lütfen? Dursun. Benson bize bir şey söylemek istiyor. Tuz. Bak evlat, bu sofrada bir şey söyleyeceksen bağıracaksın. Neden bağırmıyorsun? Tuzu verin. Al bakalım. Yaşanmış bir şeylere. Belki de bu kayıp kasetler bize Benson'ın neden bu kadar gergin olduğunu tam anlamıyla gösterecek. Ana seride ilgi çekici olan bir diğer karakterse elbette Skipps'ti. Skips zaten dizinin en gizemli karakterlerinden biriydi. Ve ana dizinin başından sonuna kadar hangi karakterin başına kötü bir şey gelse hemen Skipps'ten akıl almaya gidiyordu. Ve doğruyu söylemek gerekirse bu karakter fazlasıyla çok şey biliyor. Ama dizi içinde gördüğümüz kadarıyla bildiklerinin çok azını insanlara anlatıyor. Bu yeni seri onun geçmişine dair daha fazla detay verebilir. Ana seride Skipps'in de geçmiş hayatını görmüştük. Ancak gördüklerimiz Skips karakterini tamamen anlamamız için yeterli değildi. Seçtiğim isim Skips. Ve işte bu şekilde ölümsüz oldum. Ebediyete kadar hoplayıp duracağım. Bu yeni seri onun geçmişine dair daha fazla detay verebilir ve bu dizinin evrenini ciddi anlamda genişletir. Zaten Regular Show'un en güçlü yanlarından biri de buydu. Yüzeysel baktığımızda tamamen absürt ve komik bir dizi gibi görünüyordu. Ama alt metninde çok daha gerçek şeyler vardı. Büyümek, sorumluluk almak, hatalarla yüzleşmek, bunların hepsi aslında dizinin temelinde vardı. Şimdi ise bu yeni seri o alt metni daha görünür bir hale getirecek. Ama burada çok ince bir denge var. Çünkü bu diziyi özel yapan şey o sadelikti. Eğer yeni bölümler gereksiz şekilde karmaşıklaşırsa ya da sadece bakın geri döndük hissi verirse bu proje çok hızlı bir şekilde söner. Ama eğer doğru dengeyi kurarlarsa bu sadece bir geri dönüş olmaz. Bu eksik kalan parçaların tamamlanmasını sağlar. Teaser'ın verdiği en güçlü his de zaten buydu. Bu proje sadece eğlendirmek istemiyor. Aynı zamanda merak ettirmek istiyor. Sahnelerin kopuk olması, bazı şeylerin eksik verilmesi, izleyiciye tam bir bağlam sunulmaması. Bunların hepsi bilinçli tercihler gibi duruyor. Yani sana her şeyi anlatmak yerine senin düşündürmek istiyor. Ve bu bile aslında Regular Show'un ruhuna çok uygun duruyor. Çünkü bu dizi hiçbir zaman tamamen tahmin edilebilir olmamıştı. Olaylar her zaman beklenmedik bir noktaya gitmişti. Şimdi ise karşımızda yine aynı şey var. Ama bu sefer daha kontrollü ve daha bilinçli bir şekilde yapılacak gibi duruyor. Bir de işin duygusal tarafı var. Çünkü bu dizi sadece komik anlardan ibaret değildi. Finaline baktığımızda bunu çok net bir şekilde görüyoruz. Karakterlerin büyüdüğünü, değiştiğini ve hayatlarına devam ettiğini görmüştük. Bu da izleyiciyle güçlü bir bağ kuruyordu. Şimdi ise bu yeni seri o bağın üzerine bir şey eklemek zorunda. Sadece eskiyi tekrar etmek maalesef ki yetmez. Ve bence Lost Tapes konsepti bu konuda oldukça doğru bir adım oldu. Çünkü geçmişe dönmek sadece o karakterleri yeniden görmek anlamına gelir. Ama aynı zamanda onları daha iyi anlamak için bir fırsat sunar. Sonuç olarak az önce de söylemiş olduğum gibi bu proje hem çok büyük bir fırsat hem de çok büyük bir risk taşıyor. Eğer doğru yapılırsa bu sadece nostaljik bir geri dönüş olmayacak. Bu hikayeye sonradan eklenen ama eksikliği hep hissedilen parçaların tamamlanması olacak. Ama eğer sadece eski formülü tekrar ederlerse o zaman bu proje kısa sürede unutulur. Şu an elimizde sadece bu teaser var ama o teaser bile bize şunu söylüyor. Bu işte ciddi bir potansiyel var. Ve en önemli soru şu. Bu kasetler gerçekten sadece kayıp mı? Yoksa saklanmış mı? Eğer cevap ikincisi ise biz bu seride alıştığımız Regular Show'dan çok daha farklı bir şey izleyeceğiz. Evet dostlarım, bu videoda sizlerle birlikte yıllar sonra geri dönecek olan Regular Show evreninin yeni dizisi olan Regular Show The Lost Tapes adlı dizinin yayınlanan ilk teaser hakkındaki düşüncelerimizi konuştuk ve umarım videomuzdan keyif almışsınızdır. Her zaman olduğu gibi bu tarz videoların devamı için videomuza like atmayı, kanalımıza abone olmayı ve bildirimler butonuna basmayı unutmayalım. Ayrıca bana ve kanalıma destek olmak adına videolarımıza hype puanı gönderebilirsiniz. O zaman bir başka videoda görüşmek üzere, kendinize çok iyi bakın, hoşça kalın. Aa! 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 Arka arkaya 10. Pekala hadi sandalyeleri bitirelim.